Şevk ve gayretin kaybedilmesi yerini bir takım ferdi ve içtimai arızalara bırakması çok sık sık karşılaşıyoruz bununla. Bu ise içimize bir tortu gibi oturuyor ve ümidimizi kırıyor. Evvela hiçbir arkadaşımız imana ve Kur'an'a hizmette, Allah yolunda olmada hiçbir şeyle ümitsizliğe düşmemelidir. İnanan iyi bir insan tek başına da kalsa bu cephede diyecek ki Allah benimle beraber olduktan sonra Allah'ın tevfikiyle ben yine bu işin üstesinden geleceğim. Seyyidina Hazreti İbrahim'e Kur'an-ı Kerim bir ümmet diyor. İnne İbrahim'e kâne ummeten kâniten arz etmiştim. Allah'a gönül vermiş, dilbeste, çok muti, inkiyat içinde bir millettir İbrahim diyor. Halbuki Hazreti İbrahim bir tek fertti. Ama Hazreti İbrahim'in himmeti bütün insanlığı içine alacak kadar genişti. Bütün dünyayı kucaklama azmi, gayreti ve cehdi içindeydi. Ateşe atılırken tek başınaydı. Bir adam orada muhalefet şerhi koymadı. Bilemiyoruz manzarayı da fakat bir adamın sözünü bilmiyoruz. Seyyidina Hazreti Musa'yı eza ederken, döverken, vururken saraydan bir tanesi ileriye atıldı. Şöyle dedi, kükrüyordu. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Rabbim Allah dediği için bir adamı öldürecek misiniz? Efendimiz meydana atıldığı zaman aynı sözler o zattan intikalen Hazreti Ebubekir'e gelmişti. Efendimizin üzerine çullandıkları zaman hemen kendini Efendimizin üzerine atıyor Hazreti Ebubekir. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Adam Allah birdir dediği için öldürecek misiniz diyordu. Ama ihtimal ki Hazreti İbrahim mancağa konup ateşin içine atılırken hiç kimse yoktu yanında. Yoktu ki gökler harekete geçti, Cibril geldi. İstersen Rabbin sana yardım edecek diyordu. Bu hasbi hasbi diyordu. Bu bir büyüklüğün, alabildiğine bir derinliğin, Rabbe karşı bir vefanın ve fevkaladeden ona itimadın ifadesidir. Bizim yolumuz Haliliye yoludur, Hazreti İbrahim'in yoludur, hasbilerin yoludur. Maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlığa amade olanların yoludur. Bu yolun erkanı bu olduğuna göre inşallah hani vardığımız yerde Hazreti Halilur Rahman'ı bulacağız. Yolun son güzergahında bize rehberlik, rehnumalık yapan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu asrımızda ışık tutan tamamen Halilidir. Hazreti İbrahim'in yolundadır. Tek başımıza kalsak dahi yılmadan, darılmadan dayanmasını bilecek, kapıyı dövmeye devam edeceğiz. İhtimal ki Cenab-ı Hak çok ağır imtihan edecek bizi ve hepimiz kalbimizden bir külliye esbabın sukutu karşısında diyeceğiz ki evet her şey senden ve her şeyi yapan sensin. Dostlarımıza, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza hizmette güvendiğimiz zaman bile belki bizden beklenen tevhidi tam eda edemediğimiz için Cenab-ı Hak bizi tam tevhide itecek. Diyor ki sadece bana bir yol gösteriliyordu. Onun rızası. İnsanların gücü ve kuvveti de değil. Onların sistemi ve sistematiği de değil. Kursları, yurtları, okulları, mektepleri de değil. Topyekün halkı kucaklayan bir halka hizmet anlayışı da değil. Sadece Allah Celle Celaluhu. Bizi affetmek için piyonlar olarak kullanıyor. Verdiği vazifeler tamamen lütfi ve ettiği ihsanlar tamamen meccanidir. Bu anlayışta olan bir ferdin kendi ordusunun dağılması karşısında ümitsizliğe düşmesi katiyen düşünülemez. Daima dimdik, canlı alabildiğine zinde duracak, kapıyı dövmeye devam edecektir. Çünkü muvaffakiyet Allah'tandır. Hidayet edecek Allah'tır Celle Celaluhu. Gönülleri yumuşatacak Allah'tır Celle Celaluhu. Bütün şartların ters gitmesine rağmen Anadolu'da çok ağır şartlar altında hakaika ait bir kısım tohumların çeyrek asır veya yarım asır evvel toprağın altına girmesi ve bugün rüşeğimler halinde başını çıkarması tamamen Allah'ın lütfu ise bundan sonra bunu koruma, muhafaza etme ve geleceğe ait fonksiyonu bunlara eda ettirme Allah'a aittir. Bizi ilgilendirmez. Şen-i rububiyetin gereğine karışma suyu edeptir. Onu Allah bilir ne yapacağını. Binaenaleyh ümitsizliğe düşmeden, inkisara kapılmadan tek başımıza dahi olsa yapacağız. Ne diye şevkimiz sönecek? Hem dün bir insan, iki insan Hazreti İbrahim gibi hani bu meseleyi Anadolu'da yerleştirmek için tek başına mücadele ederken ümitsizliğe düşmediler Allah'ın tevfikiyle. Etraflarında 3 adam, 5 adam çok sıkı takibata maruz kaldıkları halde ümitsizliğe düşmediler.
Efendimiz ümitsizliğe düşmedi. Hz. Musa ümitsizliğe düşmedi. Halilur Rahman ümitsizliğe düşmedi. Bu kadar misyonlarıyla bir cemaat ne diye ümitsizliğe düşsün? Ahir zamana dair Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'in bir kısım işaret ve beşaretleriyle bir beşareti varsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Baki Garkat'i ziyaret ederken, Uhud'u ziyaret ederken yanındakilerine karşı benim kardeşlerim deyip 20. asırda yere düşmüş boyunduruğu kaldıranların sırtını okşuyorsa şayet, yine 14 asır evvelinden Seyyidina Hazreti Ali bu asırda imana ve Kur'an'a hizmet edenlerin sırtına elini koyuyor, onlara zahir oluyorsa şayet. Bir yerde Hazreti Şazeli Kuvve-i Kudsiyesiyle imdada koşuyor, Şah-ı Geylani Kuvve-i Kudsiyesiyle imdada koşuyor. İmam-ı Rabbaniler ve Mevlana Halitler bu devrin mücahitlerini, bu devirde müesseseleri kuran ve kadro olarak bunu omuzlayan arkadaşların arkasında zahir bulunuyorlarsa, İnşallah bu sonbaharın çiçekleri solmayacaktır. Öyle ümit ediyoruz. Hani şu ana kadar arz ettiğim şeylerin hepsinin üstünde de benim mütalam, mülahazam bu istikamettedir. Rabbim yaptığı, bu hale getirdiği bir şeyi adeti sübhanesi olarak şimdiye kadar bozmamıştır. Tarlayı eksin o, sonra çapasını yapsın. Ekin orada boy salsın, ser çeksin, büyüsün, başak bağlasın da sonra bütün doluyla döksün. Hikmeti ilahiye muhaliftir bu ve şimdiye kadar bunu yapmamıştır. Şu yarım asırı geçen belki 3 çeyrek asırdan bu yana Rabbim Anadolu'da bir başka cilveler göstermeye başladı. Ondan evvelki 2 asırlık sönmeye, ölmeye, hak ile yeksan olmaya mukabil Anadolu'da çok değişik bir canlılık, gürül gürül bir canlılık baş göstermeye başladı. Ve bu belli bir seviyede kemale erdi. Bu dönemde Rahmanur Rahim olarak kendini bize tanıtan Hazreti Allah, ekilen tohumları koruyacak, başakları koruyacak, civcivlerin palazlanmasını, kuşların kanat çırpıp pervaz etmesini temin buyuracaktır. Hikmetiyle, rahmetiyle ve inayetiyle. İnşallah bütün şevkimiz sönmeyecektir. En çok bedbin, karamsar ve şevksiz olanınız ben isem şayet, benim düşüncem budur. Öyle canlı arkadaşlar var ki ben şahsen onlardan utanıyorum. Her günde bunu diyorum. Onlara bakınca diyorum ki biz gitsek belki hani bunlar bizi böyle aksaçlı, yaşlı maçlı görüyorlar. Kendilerine düşen vazifeyi de eda etmiyorlar, edemiyorlar. Belki daha canlı, daha kanlı, daha zinde bu işin altına girecek, bu işi yapacaklar bu Allah davasını.